Selam. Yepyeni bir formatla daha karşınızdayım. Bir anda aklıma geldi. Şimdi şey diyebilirsiniz. Neden masa var bu videoda? Ya da çok tarafsızsın, tarafını belli ediyorsun falan gibi düşünebilirsiniz. Gerçi tarafımı her zaman belli ediyorum. Hiçbir şeyi sakladığım yok da. Albüm açılma videosu çektim az önce. Ve bir anda aklıma böyle bir video yapmak geldi. Hiç yapmıyoruz, hiç konuşmuyoruz. Genelde açıklandıktan sonra, ödüller verildikten sonra konuşuyoruz üzerine. Dedim ki ödüller verilmeden önce bu sefer hem tahmin videosu gibi hem bence kim hak ediyor, kim almalı gibi bir sohbet videosu yapalım. Minik bir şey olsun. Birazcık konuşalım istedim. Sonra yine ödüller açıklandıktan sonra değerlendirmesini yaparız. Sohbet videomuzda yine konuşmaya devam ederiz. Yani o yüzden şu an masada oturuyorum. Aslında masayla alakalı bir işimiz yok dediğim gibi. Sizden istediğim şey şu. Bu videonun altına siz de kategori sizce kim kazanmalı, kimin kazanmasını istiyorsunuz? Aşağı yorumlarınızı bırakın. Bugün sizlerle Mama ödül töreninden bahsedeceğiz. 2025 adaylıklarını konuşacağız ve ben kendi yorumlarımı yapacağım. Tek tek bütün adayları okumayacağım çünkü bazı kategorilerde çok fazla aday var. Gerçekten çok fazla aday var. Yana yazabilirsem yazarım. Ya da aşağıya yorumlara, açıklamaya falan yazabilirim. Şöyle bir listeye baktım. Üzerine düşünmedim ya da seçmedim. Kim neredeydi onu da hatırlamıyorum. Bakalım, hazırlık yapmadım yani. Seçmedim. Videolarımı seviyorsan abone olup zili açmayı unutma. Yılın şarkısı. Burada daha önce dinlemediğim şarkılar da var. Body'yi biliyorum. Daha paylaşmamışımdır tahminen ama çektim. İlk kez bir şarkısını dinledim. O da bu. Başka bir şarkısını da bilmiyorum. Hör'ü biliyorum Mini'den. Thunder. Hep nedense solo hayal etmiştim. Çok saçma. Evet, yılın şarkısı solo olmak zorunda değil ki. Hep solo şarkıları yazmışlar ya. Hep öyle gidecek gibi düşündüm bir an. Cherish My Love var. Aylit. Sadece bildiklerimi söylüyorum bu arada. Like Jenny, Zen, Extra L var. Earthquake var. Jisoo'dan. Up var. Karina. Aespa'dan var. Whiplash, Dirty Work. All Day Project, Famous, Wicked. Drip var, Baby Monster. Jump, Blackpink. Golden var. Rebel Heart var. Mona Lisa var, J-Hope. Wait On Me, Hot. Toxic Till The End var. Apathy var. Apathy'yi zaten bekliyordum. Soda Pop var. Stop The Rain var. Winter Ahead var. Doctor var. Bunlar dinlediklerim. Herhalde atladığım olmadı. Yılın şarkısı. Benim anlamadığım nokta, buradaki şarkıların hepsi 2025'te mi çıktı? Hayır. Çıkmadı. Herhalde aydan dolayı mı? Ay dönüyor ve o ödül törenine yetişmiyor da bir sonrakine mi dahil ediyorlar? Galiba öyle. Şimdi yılın şarkısı deyince sen sevdiğini seçiyorsun gibi olacak ama gerçekten sevdiğim için seçmiyorum ama seviyorum da aynı zamanda. Bence ya Apathy ya Like Jenny. Şimdi burada mesela Apathy benim en sevdiğim şarkı olur mu? Olmaz. Sadece Rose'nin şarkıları arasında bile, gerçi şey vardı, Golden vardı, bak Golden da olabilir. Rose'nin şarkıları için bile konuşursam Toxic Till The End bence Apathy'dan daha güzel bir şarkı. Ama yılın şarkısı diyorsak bunu biraz daha hani hit olmuş şarkı gözüyle bakmamız lazım ya. Yıla damgasını vurmuş. Apathy yani. Her yerde Apathy. Tamam, bir Apathy ya da bir Golden, iki Apathy diyorum. Soda Pop da olabilir ama Golden bence daha ünlü oldu. O yüzden onları seçeceğim. Her yerde duyduk. K-pop dinlemeyen insanlar bile dinlediler. O yüzden onları seçeceğim. Üçüncü olarak Like Jenny diyorum. Ama diğer dinlediğim şarkılarda hep güzel ve sevdiğim şarkılar gerçekten. Benim için mesela Drip de yılın şarkılarından bir tanesi. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama ben bütün yıl dinledim. Hot mesela. Yani bu sadece şey değil. Fan olmakla, fandomda olmakla alakalı bir durum değil. Benim açımdan en azından. Gerçekten objektif yaklaşmaya çalışıyorum. Lise Seraphim'in mesela fandomda falan değilim. Kızları doğru düzgün o kadar tanımıyorum yakından. Nedir ne değiller. Şarkılarını dinliyorum sadece. Ama Hot bence çok güzel bir şarkıydı. Famous da bayağı ünlü olmuştu gerçekten, adı gibi. Ama yani yılın şarkısı demem. Up da mesela güzeldi, Karina. Ama yine yılın şarkısı demem. Yılın şarkısı dediğim gibi bence ya Golden olmalı ya da Apathy olmalı. Ama dediğim gibi diğerlerini de seviyorum. Şunu da söylemek istiyorum burada. Çok alakasız şarkılar var bence aday olmuş. Hiç adını duymadığım, hiçbir yerde görmediğim şarkılar da var adaylıkların arasında. Bu saydıklarımdan bahsetmiyorum yani genel. Ama bir Stray Kids yok mesela. Nasıl yok? 80's yok mesela. Nasıl yok? Her yerde çalıyor. Bu grupları herkes tanıyor yani. Yılın şarkısında bir tane de adaylık vermez misiniz? Bana birazcık garip geldi. Kazanırlar mı? Kazanmazlar. Bakın ben bir star olarak şu an burada mesela Stray Kids'in bir şarkısı olsa yılın şarkısını bence yine Golden ve Apathy kazanmalı. Ama adaylık da verirsin yani. Bilmiyorum, bana bir garip geldi. Geçtim yılın
sanatçısı. Yine burada her türlü herkes var. Burada mesela Stray Kids'e vermişler. 80's var mı? 80's gene yok burada. 80's niye yok? Çok dikkatimi çekti şu an. ENHYPEN var mı? Var. TXT var. BTS'ten kimse var mı burada? J-Hope var mı? Var. Tamam. Jin de olabilirdi. Jin var mı? Var. Tamam. Bunun adaylıkları daha mantıklı geldi. Şimdi altına kesin şey yazarlar. Senin sevdiğin kişileri aday göstermişler ya, o yüzden mantıklı gelmiş. Hayır, daha kapsayıcı geldi. Ama mesela Close Your Eyes var ve ben hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ya, grup herhalde. En ufak bir fikrim yok. Instagram ve TikTok hesaplarımı takip ederek destek olabilirsin. Kim almalı? Bilmiyorum. Bilmiyorum gerçekten. Ben Stray Kids'e oy verirdim ama burada yani bence alabilecek başka adaylar da var. Jennie falan olabilir. Lisa nerede bu arada? Lisa yok hiçbir yerde. Yukarıda da hiç Lisa yoktu. Şu an fark ettim. Diğer kızlar olunca bir an Lisa da var gibi düşündüm. Yukarıda çünkü diğer kızların da şarkıları vardı. Lisa yoktu. Lisa burada da yok. Jennie var. Rose var. Jisoo da var. Aa! Lisa'dan ne istediniz pardon? Bunun sevgiyle bir alakası yok. Gerçekten yok. Çünkü Blackpink gibi bir gruptan bahsediyoruz. Ve 4 tane kızı var, 3'ünü koymuşsunuz. 4.'sünü neden koymadınız? Ve baktığınızda grupta en çok ses getiren ya birinci kişidir Lisa ya ikinci kişidir. Onlardan daha iyi şöyle böyle manasında söylemiyorum ama Lisa gibi birisinin burada adaylık alamaması çok saçma gerçekten. Burada kazanabilecek çok kişi ve grup var bence. Yılın albümü. 80's burada göstermişler. Karma varmış. Tamamını dinlediğim hangi albümler var diye düşünüyorum da. Burada mesela şeyler yok. Blackpink kızları yok. Yılın albümünde nasıl Blackpink yok ya? Jin var. Ben burada gene Karma'yı seçerdim ama tüm şarkılarını dinledim, çok fazla albüm yok. Genelde çünkü belli başlı şarkıları dinliyoruz ve o albüm geçiyor. Drip zaten en sevdiğim albümlerden bir tanesi. Ya Karma derim ya Baby Monster derim. Solo erkek en iyi dans performansı. Ben burada da şeye şaşırdım. J-Hope aday ama Mona Lisa'yla aday. Bence Killing It Girl olmalıydı. Acaba dediğim gibi tarihsel olarak mı denk gelmiyor da hani bir sonraki Mama'ya mı dahil olacak onu bilmiyorum. Gerçekten bilen varsa yorumlarda aydınlatabilir. Girebiliyorken Mona Lisa'yla girdiyse çok saçma buldum. Çünkü Killing It Girl yani gerçekten Killing It Girl. Her yeri öldürdü, yaktı, yıktı, geçti yani ve çok güzeldi. Kai'ninkini biliyorum. Burada zaten sadece J-Hope ve Kai'nin şarkılarını, danslarını biliyorum. Onların arasında da J-Hope seçerim. Ama bence Killing It Girl olsaydı, dediğim gibi olabiliyor muydu bilmiyorum. Olsaydı bence o olmalıydı. Aynı ödülün kadın versiyonu. Buraya hakimim işte. Bütün adayları biliyorum. Bütün şarkıları, dansları hepsini biliyorum. Ama bence Like Jennie'dir. Yani hiç tartışmasız. Hiç tartışmasız. Bence Like Jennie burada almalı. Hepsini biliyorum dediğim gibi ve hepsi de sevdiğim, beğendiğim şarkılar olmasına rağmen Like Jennie bence öne çıkıyor. Aynısının şimdi erkek grup versiyonu. Burada bilmediklerim var. Neden mesela burada Allah'ım niye Stray Kids yok? TXT yok, 80's yok, ENHYPEN yok. Niye yok bunlar ya? Thunder'ı biliyorum. 17 diyorum o zaman. Yani diğerlerini bilmiyorum çünkü. Biliyor muyum acaba? Hiçbir şey canlanmadı kafamda. Bunlar neden oldular demiyorum. Ama şimdi NCT bir şey gelene kadar Play var mesela. Play diye mi okunuyor bu grup? Abi ne alaka ya? Koca gruplar var. Stray Kids var, 80's var, ENHYPEN var, TXT var. Bunlar varken benimle aynı şeyleri düşünmek zorunda da değilsiniz. Öyle bir şey zaten beklemiyorum. Ama bunlar benim hislerim. Ben burada kendi düşüncelerimi söylemek için video çekiyorsam ve siz benim düşüncelerimi duymak için bu videoyu izliyorsanız batmaması lazım diye düşünüyorum. Kadın grup versiyonu. Ayrit, aespa, Baby Monster, Blackpink, IVE, LE SSERAFIM. Çok mantıklı işte. Bakın ne kadar mantıklı bir grup seçimi yani. Hepsi tanıdık insanlar. Twice falan olabilirdi. Twice neden yok? Twice da bence olabilirdi. Seçer miydim? Seçmezdim. Seçmezdim ama bence adaylık verilirdi yani. Benim için burada Drip galiba. Bence hepsi güzeldi. Hepsini de biliyorum. Hepsi de sevdiğim şarkılar. Dansları da çok güzel. Ben olsam Drip'e verirdim. Erkek sanatçı. Solo bunlar. Ben J-Hope'a verirdim bu sene. Bence bu sene J-Hope hak ediyordu. Kadın artist. Yine Lisa yok. Yani neden? Neden yani? Ben burada ya Jennie ya Rose diyorum. Jisoo'dan özür dileyerek. En çok ses getirmeye baktığım için dünya çapında Jennie ve Rose daha çok ses getirdiği için bence en iyi yeni sanatçı. Ben burada All Day Project diyorum. Grup olarak çok mesela ben
aşık oldum mu? Beğendim. Beğenmedim değil. Ama yani fanları falan olduğum için değil. Gerçekten çok fazla ses getirdiler. Çok konuşuldular gibi gördüm. O yüzden de onları seçiyorum. En iyi erkek grup: Seventeen, TXT, Boy Next Door, ENHYPEN, Rise, Stray Kids, Zero Base One. 80's niye adaylık almıyor? Ben 80's'e de takıldım. Lise ve 80's'e çok takıldım. Burada bence almalıydı. Şeyi de merak ettim şu an. Yani mesela Boy Next Door var, Rise var, Zero Base One var. Ben erkek grup sayıyor olsam 80's'i bunlardan çok daha önce söylerim. Ve adaylık veriyor olsam 80's'i önce veririm. Acaba bu gruplar 80's'den daha mı iyi chartlıyor? Bilmiyorum. Yani dinlenmeleri, izlenmeleri hiç o gözle takip etmediğim için kim daha çok izlenmiş, kim daha çok dinlenmiş, yarış gibi yarıştırmıyorum kafamda. O yüzden bir fikrim yok. Ama 80's bunlardan daha önce gelmeli ya. Bu gruplar olsun, 80's de olsun yani. Bu adaylıkların şeyi var mı zaten? 1, 2, 3, 4 sayısı da yok. Kadın grupları saydım. Onların sayısı mesela farklı. 5 tane aday seçiyorlar desem ve koymamış olsalar tamam. Adaylıkların sınır da yok. İstersen 3 tane koy, istersen 5 tane koy, istersen 10 tane koy. O yüzden bence 80's falan da eklenmeliydi. En iyi grup benim için Stray Kids zaten. O yüzden Stray Kids'e oy verirdim. Stray Kids olmasaydı TXT ya da ENHYPEN benim için. Sonra da Seventeen. Kadın gruplarına geçiyoruz. Baby Monster, Idol, IVE, LE SSERAFIM ve Twice. Burada mesela Blackpink yok. Katıla tıkla ve ayrıcalıklı üye olmanın tadını çıkar. Tamam, Blackpink albüm çıkarmadı ama Jump vardı ve Jump'ı da saydık zaten önceki yılın şarkılarında. Demek ki aday olabiliyorlar. O zaman en iyi gruba da aday olabilirlerdi. Ama yok. Benim için Baby Monster. En iyi vokal performansı solo olarak. Burada diğer şarkıları dinlemedim öncelikle. Bunu söylemek isterim. Sadece Rose'ninkini biliyorum. Rose'nin bu şarkısı mükemmel bir şarkı zaten bana göre. O yüzden Rose diyorum. Diğerlerini dinlemiş olsaydım fikrim değişir miydi? Değişebilirdi. Hiçbir zaman büyük konuşmayı seven birisi değilim. Sonuçta dinlememişim yani diğer şarkıları. Değişebilirdi. Ama Rose'nin ben zaten performanslarını da seviyorum. Sesini de seviyorum. Ben bu şarkıyı da çok seviyorum. O yüzden benim için Rose. En iyi vokal performansı bu sefer grup olarak. 2 tanesini bilmiyorum. Ben sanırım burada Zero Base One diyeceğim. En iyi işbirliği: Jennie var, Extra'lı, Apathy var, Winter Ahead var. Diğerlerini dinlemedim, diğer 2 tanesini. Ben şahsi olarak Extra'lı daha fazla dinlememe rağmen yine genele bakacaksam bence Apathy. Yine buradaki adaylıkları da birazcık şaşırdım. Biraz daha adaylık verilebilirdi. Lisa'nın aday olduğu hiçbir yer yok ama. Çok ilginç geldi bana. OST. Nasıl okursanız. TXT var ama bence burada Golden alır ya. Burada bence Golden almalı yani. Soda Pop var. O da olabilir. Ama bence Golden daha çok dinlendi. Golden diyorum. En iyi müzik videosu. Bir tanesini bilmiyorum sadece. Zen var. Dirty Work, Famous, Jump. Dirty Work ben sevmedim zaten. Şarkıyı sevmedim gerçi. Klibi değil de. Sıfadan bir şey koysam da bunu koymazdım, öyle söyleyeyim. Bence Richman daha güzeldi. Burada bence bir Stray Kids adaylığı görebilirdik. Görememişiz. Görmemiz lazımdı. Ben Zen'i çok beğendim. Ama Famous da çok güzeldi. Famous da alsa şaşırmam. Ama benim ilk adayım Zen olur. Bu arada bitiyor. 1, 2, 3 tane kalmış. Kaç dakika oldu acaba videomuz? En iyi koreografi: Like Jenny, Whiplash, Wicked, Go'yu bilmiyorum ve Too Bad. Ya bu Too Bad neydi? G-Dragon. Çok adaylı kalmış ama bilmiyorum. Burada yine J-Hope'u söyleyeceğim. Aday olamadı mı yoksa vermediler mi? Onu merak ediyorum. Olsaydı bence çünkü güçlü bir adaydı. Olması lazımdı yani. Belki de tarihsel tutmamıştır. Ondan emin değilim dediğim gibi. Bunların arasında Like Jenny kesinlikle. Ama başka adaylar da olabilirdi diye düşünüyorum yine. Koreografide bu kadar az aday olması bilemedim. Whiplash da iyiydi koreografi olarak ama bence Like Jenny. Bunu sadece Kore açısından ya da K-pop dinleyicileri açısından falan bakmayın. Şuna bakıyorum. Globalde K-pop'u hiç bilmeyen insanlar bile eğer o şarkıyı biliyorlarsa, o dansı biliyorlarsa, hiç alakası olmayan insanlar bile öğrenmişlerse o şey çok fazla patlamış demektir. Çünkü K-pop kitlesi zaten çıkan her şeyi biliyor. Bir dans çıktığında, bir şarkı çıktığında K-pop dinlemeyen insanlar bilmese bile biz zaten takip ettiğimiz için her şeyi görüyoruz ve biliyoruz. Ama işte Apathy da öyle benim için ya da bu K-pop Demon Hunters olayı da öyle. Hiç bilmeyen insanlar, K-pop'la hiç alakası olmayan insanlar bile biliyorlar. Demek ki bu gerçekten global bir etki yaratmış. O gözle bakıyorum. En iyi band performansı. Bilmiyorum. Ben bu şarkıları sanırım hiçbirini dinlemedim. Grup olarak yani 2 tane grubu bilmiyorum. Diğer 3 grubu biliyorum ve bence 3'ü de güzel. Ama bu şarkılarını bilmiyorum. O yüzden
şey yapmayacağım. Net bir şey söylemeyeceğim. Ve yine benim en alakasız olduğum ikinci kategori. En iyi rap ve hip hop. Bu Cizel dediği aespa'daki Cizel mi? Ben bu şarkıyı bilmiyorum. Cizel deyince de aklımda sadece o canlanıyor. Belki o değildir ama odur gibi düşündüm. Hiç bilmiyorum ama burada sadece bildiğim şarkı Arem'in şarkısı Stop the Rain ve bence bu şarkı çok güzeldi. Ben bunu seçiyorum ama yine dediğim gibi diğer şarkıları bilmediğim için belki onları dinlemiş olsaydım onları da çok beğenebilirdim. O konuda büyük konuşamam. Ben bayağı beğenmiştim o şarkıyı, o yüzden onu seçeceğim. Ve böylelikle sona geldik. Dediğim gibi bunlar tamamen benim şahsi görüşlerim, kendi gözlemlediğim ya da kendi beğenilerim. Size de aktarmak istedim, konuşmak istedim. Siz de tabii ki özgürsünüz. Kendi yorumlarınızı yapmakta, kendi birincilerinizi seçmekte. Aşağıya yorum bırakın. Sadece kavga, dövüş olmadan, saygısızlık olmadan, hakaret olmadan idollere güzel güzel konuşabiliriz diye düşünüyorum. Umarım aşağıda fan kavgası çıkmaz. Eğer bu tarz videolar isterseniz, yani bu sohbetimsi ve daha farklı K-pop'la alakalı farklı şeyler isterseniz, çünkü böyle bir şey daha önce hiç yapmamıştık dediğim gibi. Eğer isterseniz çok farklı fikirlerim var. Bundan daha güzel olacağını düşündüğüm fikirlerim de var. İsterseniz onları da hayata geçireceğim. Böyle bir yerden başlamak istedim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlarda ne düşündüğünü yaz. Moonlight'la sohbet başlasın.